Günaydın herkese. Biz başladık polis evinden. Kars'tan iyi seyirler dilerim. Gideceğimiz savaş müzesi Türkiye'de 3 tane olup biri Kars'ta olan bir müze. Edirne, Çanakkale ve Kars. Buradaki müze asıl bir tabiya. Tabiya Arapça kökenli bir kelime. Askeri mühimmat deposu, sığınak anlamına gelen ve 1734 yılından 1878 yılına kadar 93 Harbi'ne kadar totalde 144 yıl boyunca Doğu sınırlarını korumak için 46 tane tabiya yaptırılıyor Kars'a. Çünkü o dönemlerde güneyden gelen İran, doğudan gelen Rus saldırısını önlemek için tabiyalar yaptırıldı. Burası da 1803 yılında 3. Selim döneminde yaptırılan bir tabiya ve 1828 yılında bir gece bir baskın sonucunda Rus askerleri tarafından 600 tane askerimizin şehit edildiği bir yer. Hiç silah çekmeden bir gece bir pusuya düşürülerek 600 tane askerimiz burada şehit ediliyor. Yani Osmanlı'nın Ruslara yenik düştüğü ilk toprak diyebilirim, Kafkas Cephesi. 1828 yılında burayı Ruslar aldı ve bir yıl burada hüküm sürdüler. 1829 yılında Edirne Anlaşması'yla Kars'tan tekrardan çekilmek zorunda kaldılar. Tabi o dönemlerde halkın dilinde kanlı tabi olarak kalıyor. Asıl Kafkas Cephesi ve şu anki ismiyle de Yeni Tabi olarak geçiyor. Türkiye'de en çok tabiyası olan şehir Kars'tır. Niye bu kadar çok tabiye buraya yaptırıldı? Çünkü Kars çok stratejik bir bölge. Anadolu'nun doğu sınır kapısı. Anadolu'ya girmek için, özellikle Rusların sıcak deniz hayallerini gerçekleştirebilmesi için Kars'ı almak mecburi bir hale gelmiş. O yüzden yıllar boyunca 1853-1856 Kırım Savaşı'nda bile çok büyük çetin mücadeleler verildi. Ve yerel halk burada çok büyük bir kahramanlık gösterdiği için 1856 yılında Sultan Abdülmecit tarafından buraya gazi unvanı verildi. Anadolu'daki ilk gazi unvanı alan şehir de Kars'tır. 2 tane madalya veriliyor. Biri altın, biri gümüş. Ve Anadolu'da ilk zafer ilan edip yani zafer madalyası alan şehir de Kars. 2 yıl boyunca bura vergiden muaf tutuluyor. Ve bu olaydan İngiliz prensi çok etkilendiği için Kanada'da bir şehrin ismine de Kars demiştir. Google'a yazarsınız mesela, baktığınız zaman orada bir kasabanın ismi de Kars'tır. Sadece 90.000 kişilik orduyu 7.000 kişilik bir Kars'ın yerel halkı bastırmasından etkilendiği için Kanada'da bir şehrin ismine Kars diyor. Bahçesinde hemen bir tane vagon göreceksiniz. Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulduğunda 1920'de ilk anlaşma Gümrü Anlaşması'dır. İşte Gümrü Anlaşması'nda Ermenistan'ın bağımsızlığı kabul edildi. Bu Gümrü Anlaşması'nı tanıyan ilk devlet olarak da geçen Ermenistan. O dönemlerde Çarlık Rusya'nın Rus generallerine Kazım Karabekir Paşa 13 tane beyaz cins kaliteli at hediye ediyor. Ve 13 Ekim 1921 yılında da Kars Anlaşması olunca Rus generalleri Kazım Karabekir'in bu jestine 13 metre uzunluğunda beyaz bir vagon yaptırıyorlar. Vagon kalorifer sistemli bir vagon. İçinde oturma odası, yatak odası, banyosu, her şey mevcut. Kazım Karabekir Paşa bu vagonu sadece Erzurum ve Kars arasında kullanmıştır. Zaten üzerinde Kiril alfabesiyle yazılmış Kazım Karabekir yazısını da görürsünüz. Kızıl Ordu'nun işaretini de görürsünüz. Covid nedeniyle kapatıldı. Biraz da tahrik edildi. Sonradan buraya özel bir raylı sistemle getirilerek sergiye açıldı. Oh, bayağı.
Bu şişeler orijinalmiş. Bak şurada gördüğünüz üzere mezarlıklar var. Gördünüz mü? Bunların üstü yok. Bunun üstünde bir kilise var. Yani kilisesi bir şey daha var. Birbirine tamamen kısımlarını söylüyor. Kale altını o tarafa götürdüğünde dikkat ediniz diye söylüyor. Şu hastalığı var. Şöyle bir Bir beğeni bırakmayı ve abone olmayı unutmazsanız çok seviniriz. Nein, oder? Bakıyorum kankam. Ama nasıl düştüm biliyor musun? Bak nasıl düştüm biliyor musun? Yok nasıl Çok düştün? güzel düştüm. Çok güzel düştün. Ama kanka daha gitmedik bile. Kuşları gibi bak burası. Bak şöyle yaptım. Şu güzelce kaydım. Ay. Diyorum madem. Gravyer peynirini üretebilmek için köy halkıyla bir anlaşma yapıyorlar. Burada küçük çaplı bir mandıra kuracağız. Sizin sütünüzü de bu mandıraya alacağız biz parasıyla. Evet. Sonra gravyer peyniri mayası özel bir peynir olduğu için ve içinde probiyotik bakteri özelliği olduğu için şey yapıyorlar. Tutması için sütün çok kaliteli olması lazım. Ve gravyer peynirini burada üretimini gerçekleştirdiler. Başladılar yapmaya. 1910 yılına kadar burada hiç kesintisiz gravyer peyniri yapıcılığı devam etti. Mandıralar kuruldu. Yerel halk mandıracılığı öğrendi. Gravyer ustaları yetişti. David Moser, Kaiser ve Filipinli Fehmi diye biri asıl peynir ticaretine sunuyor gravyer peynirini. Evet. İlk ticaret o sağlıyor. Tabi Cumhuriyet döneminden sonra 6 Ekim 1924 yılında Mustafa Kemal Atatürk Kars'a geldiğinde buradaki peynir üreticiliğine destek vermek için Kaşkaval peynirini öne sürüyor. Siz burada Kaşkaval peynirine devam edin, destekler sağlansın diyor. Tabi biz Kaşkaval peyniri çok yoğun bir şekilde üretemedik. Bizim ancak devamlı sürekli ürettiğimiz halk arasında bilinen çeçil peynir, tel peynir, kaşar ve gravyer peyniri. Üç tane. Tabi abi 3 tane. Asıl Kars'ı simgeleyen peynir çeşidi bunlar. Evet. Ama gravyer peynirini yapabilmek için 2 tane şey lazım. Rakım yüksek ve sütün güzel olması lazım. Evet. O yüzden bunu Boğatepe köyü harici hiçbir yer yapamadı. Beceremedi. Artı bir de tabii ki onun saklama koşullarının olacağı yer. Aynen öyle abi. Bunun 2 katlı gibi görünüp Evet. yarısı tam mahzen şeklinde yerin altında olması. Çünkü 3 ay Zaka ve depolarında,
2,5 ay soğuk hava depolarında hatta soba bile yakıyorlar yazları sıcak hava deposunu sağlayabilmek için. Eğer peynir delik delik olursa probiyotik özelliğini sağlamıştır demektir. Ama peynir içerisinde delik delik olmazsa probiyotiği ya o probiyotik bakteri özelliğini sağlayamamıştır. Probiyotik bakteri özelliğinin zaten en önemli faktörü şu ki sindirimi kolaylaştırıyor. Evet. Bu yüzden Hollanda'da, Fransa'da yemeklerden sonra soda niyetine gravyer peyniri yerler ve şarap mezesi olarak kullanılır. Gravyer peyniri o yüzden o kadar zahmetli bir iş. Detaylı bir çalışma gerektiriyor. Yani bir kaşar gibi 3 ayda bunu yapamıyorsun yani. Ya da 2 ayda bunu yapamıyorsun yani, evet. En kötü 6 ay. En kötü 6 ay, evet. Ve biz kaşar aslında şöyle, kaşarı biz şimdi Malakanları biliyor musunuz? Hiç duymamışsınızdır. Ben duydum da, evet. Şimdi bunların asıl ismi Molok. Molok süt içmeyi seven anlamına gelir. Malak'tan geliyor yani. Tabii Malak'tan geliyor abi. Şimdi bunlar Ruslarla beraber Ortodoks'a bağlı bir ırk. Beyaz Rus dedikleri bir ırk. Haftanın bir günü süt içip ibadet ederlerdi Ruslarla beraber. Ama bunlar şöyle diyor. Biz haftanın 7 günü süt içip ibadet ederiz ve insan öldürmeyiz, savaşmayız, silah kullanmayız, askere de gitmeyiz. O dönemlerde de silah tutmayan erkek, özellikle halk, vasıfsız vatan haini olarak adlandırılıyor. Bunlara diyorlar ki böyle olmaz. Dediğimiz her şeyi yapacaksınız. Bunlar da yok. Biz insan öldürmeyiz. Askere de gitmiyoruz, silah da kullanmıyoruz deyince Ortodoks'u reddediyorlar. Ortodoks'tan çıkıyorlar. Çıkınca Çarlık Rusya 2. Nikolay, Çar 2. Nikola bunları aforos ilan edip sürmeye başlıyor. Balkanlara, Almanya'ya, Amerika'ya kadar sürüyor hatta. Bir kısmını da Kars'a getiriyorlar. Kars'a getirmelerindeki neden? Bunlar teknolojiyi çok iyi kullanan insanlar. Tarım işlemeciliği, tarım aletleri kullanmayı, değirmenciliği, kaşar peyniri, patates, lahana bunların hepsini çok iyi işleyen insanlar. O dönemin şartlarına bakıldığı zaman müthiş bir şekilde ileri boyuttalar. Onlar Kars'a geldiği zaman biz onlardan tarım işlemeciliğinden tarım aletlerini kullanmaya kadar her şeyi bunlardan öğrendik. Ve 1924 yılına kadar bunlarla biz çok yoğun yaşadık. Çarlık Rusya buradan Bolşevik devriminden sonra 1918 yılında çekilse de biz bunları götürmüyoruz, siz bunları burada öldürün istemiyoruz. Ama biz yerel halk olarak bunlardan hiçbir şekilde zarar görmediğimiz için bunlarla beraber yaşamayı kabul ettik. 1924 yılında bir kısmı vatanım diye tutturup Rusya'ya geri döndü. Bir kısmı da 1960'a kadar bizimle yaşadı. 1960 darbesi olunca İhtilal, evet. o dönemlerde bizim buradaki yerel halk ya bu vatana bedel ödeyeceksin, askere gideceksin ya da vatanı terk edeceksin dediler. Bu Malakanlar askere gitmeyi de kabul ettiler ama biz işte burada biraz sıkıntı yaşadık onlarla. Yerel halkın biraz baskısı oldu. Ve onların Müslüman olmadıkları için biz onlara kız vermedik. Kızlarını aldık, evlendik ama kız vermedik. Onlar da 7. göbeğe kadar yakın akrabayla evlenemedikleri için soyları tükenmek üzereydi. Ve buradan gitmek zorunda kaldılar. Gittiler, 1962 yılında tekrardan Türkiye'ye dönmek istediler ama buna Rusya müsaade etmedi. Ve burada yaşayıp kalan, düzenini kuran, Rusya'dan eş getirip evlenip soyunu devam ettiren halen de Malakanlar yaşıyor. Evet. Arpaçay'da, İncesu'da, Karacören köyünde bunlarda halen de yaşayan Malakanlar var. Demircilik işleriyle uğraşıyorlar, kaynak işleriyle uğraşıyorlar. Ama Malakanlar tarih boyunca çok böyle ezilmiş bir halk. Kars'ta yoğun bir şekilde yaşasalardı, Kars'ta tarım da çok başka olurdu. Her şey çok başka olurdu. Yani şunu diyebiliriz aslında. Bu ülkede durup da ülkeye ihanet etmeyen gruplardan bir tanesi diyebiliriz onlar için. Kesinlikle. Yani, evet. Kesinlikle. Yani hani sizin terekemeleri nasıl İran bölgesine sürüp de asimile ettikleri gibi oradan tekrardan bu tarafa gelmeleri gibi aslında bir şey yani. Mezhep demeyeyim de
bir boy yani aslında. Tam bir boy abi. Evet. Rusların bir boyu. Bir ırkı yani. Beyaz Rus dedikleri. Hatta Tarık Akan'ın son çekmiş olduğu bir film vardı. Deli Deli Olma. 2009 yılında Kars'ta çekmiş olduğu son bir film vardı. Bu Deli Deli Olma, Malakanlardan asıl değirmenciliği yapan Mışka'yı anlatıyordu. Gerçek bir olayı filme döktü. Evet. Mışka gerçekten Kars'ta değirmenciliği yapıp yerine getiren tek kişi diyebilirim. Yerin değirmeni size göstereceğim Kars'ı gezerken. Bir tane Türk kızına aşık olup Türk kızının da bunu sevmesiyle buluşamadıklarını, kavuşamadıklarını anlatan bir film. Eskiden anlatırlar zaten büyüklerimiz. İşte bunlara Rum diyorlar. Bir tane işte bu Türk kızının aşkı. Evlenemiyorlar, buluşamıyorlar, kadın agresifleşiyor, Mışka ölünceye kadar evlenmiyor. Ve bunların fiziğine, tipine baktığın zaman abi uzun boylu, iri yarı insanlar. Saçları, sakalları bembeyaz. Yaş fark etmiyor. Hı hı. Beyaz Rus bu yüzden diyorlar bunlara. Evet. Yani çocuğun da sakalı beyaz, yaşlının da beyaz. Ve uzun boylu, iri yarı, değişik insanlar. Saçları uzun ve çok modern insanlar. Bunların 1935'teki Google'da mesela Kars fotoğrafları yazdığınız zaman Purihin ailesi falan var. Görün. Hani 40 kapılı şehir, 1001 kiliseli şehir olarak adlandırılan antik bir şehir, antik bir kent. 964 yılında Ermeni kralı yani Parkudani krallığının başkenti olarak ilan edilen Ermeni kralı Aşot buraya 4500 metre uzunluğunda sur çekip burayı gümrük merkezi haline getirmiştir. 964 yılından 977 yılına kadar Ermeni kralı Aşot'un krallığında, Ermeni krallığında kalan bir yer. 977 yılından 989 yılına kadar ikinci Simbat yine Ermeni kralı onun elinde kalıyor ve 989 yılında Bizans buraya çöküyor, buraya haraca bağlıyor. Ta ki 1064 yılına kadar. 1064 yılında Çağrı Bey'in emriyle Sultan Alparslan buraya bir fetih mücadelesi verdi. 25 günlük bir kuşatmayla burayı fethedip aldı. Alınca yani herkes 1071 Malazgirt'i bilir ama Türklerin Anadolu'ya ayak bastığı ilk tarih 1064 yılındadır. Hani de 1064'te alakalı Sultan Alparslan'ın izlerini göreceksiniz. Ve 1064 yılında Sultan Alparslan Hani'ye geldiğinde buradaki Aziz Meryem'in adına yaptırılan çok önemli bir katedral var. Evet. İkinci Simbat'ın Aziz Meryem'in adına yaptırmış olduğu bu katedrale mihrap ekleyip ilk cuma namazını burada kılıyorlar. Ve ordusuyla Kars'a geldiğinde ilk olarak Ebul Hasan Arakani Hazretleri'nin türbesini yaptırıyor. Ebul Hasan Arakani Hazretleri İran'ın Horasan bölgesinde Harakan köyünde doğmuş, büyümüş bir seyyid, bir şeyh. Anadolu'nun fethini kolaylaştırmak için 1033 yılında gelirken Kars bölgesinde Yahni Dağı geçidinde Bizans'ta savaşıp yaralanıp sonra şehit düşen bir seyyid. Evet abla. Evet senin ya burası da Yahni Dağı dediğin orada bir tabiyada Bizans askeriyle savaşıyor. Sadece Anadolu'nun fethini kolaylaştırmak için Sultan Alparslan'ın Selçuklu'nun buraya gireceğini bildiği için buraya bir iz açmak için geliyor. Ve yaralanıp şehit düşüyor. Sultan Alparslan Kars'a geldiğinde onun türbesini yaptırıyor, genişletiyor 1064 yılında. Ve orada bir 12 Havariler Kilisesi var. Şu anki Kümbet Camii. Oraya Kümbet Camii ismini veriyor. Ve burada Malazgirt'e gittiğinde annenin yönetimini Kürt prensi Ebul Maniçeyl'e veriyor. Ebul Maniçeyl burada vali konumunda, valilik olarak yönetiyor burayı, özerk olarak, şehir olarak. Anadolu'da Türklüğün adına iz bırakmak için Anadolu'daki ilk Türk camisini burada inşa ediyor. Anadolu'daki ilk cami 600'lü küsürlü yıllarda ama ilk Türk cami 1071-1072 Ani'de. Göreceksiniz zaten. Altı medrese, üstü cami, minaresinde 99 basamak var. Allah'ın 99 isminden dolayı.
Ve tam güneye bakan kısmında küflü bir besmele var. Allah yazısıyla küflü bir besmele var. Tabi Sultan Alparslan gittikten sonra Malazgirt'e, Anadolu'daki kapılar açıldıktan sonra Ani bu sefer hızlı bir şekilde medeniyet değiştirmeye başlıyor. Çünkü Ani dünyanın en önemli ticaret merkezlerinden biri olma özelliğini taşımış. Niçin? Sadece İpek yolunun güzergahındaki tam sınır nokta olduğu için. Asya ile Avrupa'yı bağlayan tam sınır noktası. Ve Ani'ye baktığınız zaman Merkitlerden Afşar Türklerine kadar, Çarlık Rusyasına kadar, Osmanlı'ya, Büyük Selçuklu'ya, totalde işte 24 tane medeniyete ev sahipliği yapmış bir kent. Tabi 1319 yılında Ani büyük bir deprem gördüğü için yıkılıyor. Yeniden inşa ediyorlar. Yeraltı şehriyle beraber inşa ediliyor. 1450 yılında Osmanlı buraya hakimken buranın nüfusu 120 bin. O dönemin nüfus şartlarına bakılırsa çok büyük. Oldukça. Çok büyük. Ve Ani 1634 yılında bir deprem daha görüyor. Ani yıkılış yaşıyor ve İpek yolu artık önemli güzergahını kaybediyor. Burası yaşama terk ediliyor. Ani'nin artık ticaret merkezi, cazibe merkezi olma özelliği kalmıyor. Ve herkes burayı terk ediyor. Sonra zaten sürekli Osmanlı-Rus harbi, İran-Osmanlı-Rus harbi derken 1877-1878 Osmanlı-Rus harbi olunca 93 harbi. Burası Rusların eline geçince Asya ile Avrupa'yı bağlayan Arpacay Nehri'nin tam üzerinde kurulu kemerli bir köprü var. İpek Yolu Köprüsü'nü yıkıyorlar. Sadece bir ayağı Ermenistan'da kalıyor. O bölgede tam Arpacay Nehri'nin karşı tarafında. Erivan Müslüman Kürt şehri olduğu için buraya Müslüman halk gelip gitmesin diye köprüyü yıkmışlardı. Ve tabi sonra 1920'de Gümrük Anlaşması olunca, sınırlar belli olunca hani tekrardan bizim topraklarımıza karıştı. Öyle de kaldı. Elimizi oramızdan buramızdan hiç çıkaramıyoruz. Eldivenleri de almak lazım. Ben aldım da. Gerek yok abi. Yürüdüğümüz yerlere dikkat edin. Kapattınız mı gene internetleri? Kapattım interneti de. İlgün. Uçuş modunu al. Bak şey görüyor musun? Ha. Haydi bakalım. Buralara hep yerleşikmiş ha. İnsanlar yaşıyormuş. Evet. Bak gerçekten hani Video da çok güzel çıkıyor güneşte. Metehan'ın dediği gibi Güzel abi kar olsaydı daha kötü olurdu. Aynen. Görüntüye bak. Manyak çıkıyor güzel. Çok güzel. Burada ne altınlar çıktı biliyor musun? Vardır abi. Bu sahipler bekçi anlatınca var ya aralar. Ne altınlar çıktı buradan. Hala var. Hala var canım olmaz olur. Bu şu karşı tarafı
Ermenistan bayrağı var karşıda. Evet. Ermenistan'la sınırdayız. Güneş de ısıtıyor vallahi, çok güzel. Önce tırstım girişte. Bu rüzgar. Evet. Evet. Bugün bu Karnava'da ilk defa geliyoruz değil mi buraya? Bizim ilk geldiğimizde zaten yazdı. Rahmetliyle geldiğimizde gene yazdı. Yok kıştı. Kış. O zaman siz gittiniz. Babam, Şafak, üçünüz gittiniz. Doğru, üçümüz geldik biz buraya. Biz de mesela Var ya mı? Burada bak şeye ait burası. Türkiye burası. Neresi? Karşı Türkiye'de. Bak Arpaçay. Karşıda şimdi orayı göreceğiz de. yoksa biz buraları şeydi. Açıktı bunlar. Şey ya. Tadilat var ya. Evet, göçmesin diye öyle. Orada kalacak. Uzaklarda öğretmenler öyle kalacak. Daha da yıkılmazsa. Burası hamammış. Tepede. Bir beğeni bırakmayı ve abone olmayı unutmazsanız çok seviniriz. Ne kadar üzgünüm ki teknesini almadım. Buradan alacaktın. Neyse olsun, bu da neyse. Şimdi o telefonlarımızı cebimize koyup dikkatli şekilde aşağı ineceğiz. Yuvarlanmadan. Yoksa var ya top gibi yuvarlanırız. Hocam, şeye gireceğiz değil mi? Oraya gidiyoruz. Okey. Hadi bismillah. Haydi bakalım. Ya Allah ya bismillah. Gelin beni takip edin. Nilgün gel hele. Ben buradayım. Nilgün yuvarlanırsa bizim üstümüze biz tutarız. Arpaçay burası. Karşı tarafta Ermenistan. Ben de para alayım. Altın olursa daha çok sevinirim. Alarm çalıyor, gördün mü? Evet. Cisim yaklaşıyor. Bizi vuracak. Bak orada da var. O Türk yeri mi? Evet. Bu bir cisim yaklaşıyor diye alarm veriyor. Sarı bir cisim yaklaşıyor. Gürcan abi de karşıdan görünür. Vallahi bizi tehlikeli gördüler. En kuytu yer de buradır ha. En sağlam yer de burası herhalde.
Aziz Kliko. Krikor. Kilisesi. Krikor. Fena. Sen nefes alamıyor. Rüzgar. Tıkıyor. Çok ha? Evet. Nefes alabiliyor yüzüme gelince. Gözümden yaşlar geldi. Çok fena yakıyor değil mi soğuk? Evet. Evet. Orası cami mi? Kullanılmıyor değil mi? Yok. Bunu yeni yapmışlar. Bu yoktu bak. Şimdi oradaki deliklerden bu taraf göreceğiz. Ya
böyle şu uca kadar gelmişler. Yol var bak. Orada bir şey var galiba. Ha, şurada. Bir şey yok içeride galiba. Demirler var. Vallahi Gürcan abi, videolar iyi çıksın diye güneş çıkmış. Çok güzel çıkıyor güneşte. Ya. Şuraya baksana. Hı hı. Ya bulamazsın böyle bir şey. İstesen bu zamanda denk getiremezsin. Şu bulutlara bak ya. Mhm. Ich wusste nicht, dass das Gräber sind. Burası mezarlıkmış. Mezarlığı, deminki resimdeki mezarlık. Burası şuraya karşı. Neymiş? Pazar yeri mi? Evet. Ocağı bile varmış, ocağı. Ekmek satıyordu bence burada. Nasıl yapılacak? Burayı sonradan yapmışlar. Evet, cami gibi yapmışlar. Yani cami gibi de cami yapmışlar. Eskiden de cami miymiş? Evet evet. Ha, önceleri de. Ha? Evet. Hmm. Bunlar falan yoktu. 10 sene önce geldiğimizde bu camlar falan yoktu. Buradan açıktı buralar hep. Sonradan iş yapmışlar. Yani köprüymüş o. Evet bak. İşte o dediğimiz köprü orası. Evet, görünüyor mu acaba? Hı, şöyle. Demin o Tahsin'in gördüğü yer gene o. Köprü dediği yer. Bunu da sonradan koymuşlar. Yoktu bunların hiçbiri yok. Ne? Hmm. Yok, teşekkür ederim.
Köprünün adı İpek Yolu Köprüsü. Ne? İpek Yolu Köprüsü. Rehberin anlattığı İpek Yolu Köprüsü. Çok büyük bir yerleşik alanıymış burası ya. Bayağı bir ne kadar büyük bir alana. Şu. Eyvah eyvah. Yok istemeyiz ablam. Biz biraz şey yaparız. Yok gideceğiz zaten. Bekliyorlar bizi de. Çok hızlı geliyor. Sağ olun. Ich habe Angst gehabt, weil er gerade auf uns gelaufen ist. Der ist aber sehr schnell auf uns gekommen. Ateş Tapınağı. Videomuzu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir beğeni bırakmayı ve abone olmayı unutmazsanız çok seviniriz. Çıldır Gölü videomuzda görüşmek üzere.